Nurbilen Yavuzer, hoş geldin. Hoş bulduk. Sanılanın aksine de şimdi gerçek seni tanıyacağız. Öncelikle nasılsın? İyiyim, çok iyiyim. Böyle yoğunluk içindeyim diyeyim daha doğrusu. İş çok yoğun ama bundan da çok keyif alıyorum. Güzel, her şey yolunda gidiyor. Sohbetimize başlayalım. Biraz Tamam. senin böyle küçüklüğünle başlayalım. Ankara'da doğup büyüdüğünü biliyoruz ama nasıl bir ailedeydin, nasıl bir ortamdaydın, kardeşlerinle ilişkilerin nasıldı? O konular pek bilinmiyor. Ankara'da doğdum, büyüdüm. 80 doğumluyum. Hep söylerim bunu. Bence benim zamanım, yani 80'ler, 90'lar, hatta 2000'lerde üniversite okumak, Ankara'da doğup büyümek bence çok güzel bir şey. Bizim çocukluğumuz için öyleydi özellikle. Çünkü Ankara çok medeni, çok sanata düşkün. Ve birbirine benzeyen homojen insanlar, homojen bir yapısı olan bir şehirdi. O yüzden biz çocukluğumuzda çok rahat işte sokakta oynardık, komşuluk ilişkileri çok sağlıklıydı, çok güzeldi. Ben de sanatın çok içinde büyüyen bir çocuğum. Tabii bu biraz şeyden de kaynaklanıyor. Yani çok böyle başarılı, çok parlak, okulda derslerinde çok çalışkan bir öğrenci hiçbir zaman olmadım. Annem de beni hiç zorlamadı ve daha çok sanata yönlendirdi. Güzel Sanatlar Lisesi'nin sınavlarına girdim ve müzik okudum. Düşündüğüm zaman gerçekten çok mutlu olduğum, kendimi iyi hissettiğim, yapamadığım şeylere rağmen yapabildiklerimle kendimi değerli hissettiğim bir çocukluk geçirdim. Benim kardeşim, bir erkek kardeşim var, beraber büyüdüğüm. 2 tane de babamın ilk eşinden ablam var. Onlarla aramız, yaş aralığımız fazla ama ona rağmen çocukluğumda çok vakit geçirdim ikisiyle de. Hatta küçük ablam balerindir. Çok da iyi bir balerindir. O yüzden onun temsillerinde işte kulislerinde çok küçüklüğüm geçti. Güzel bir çocukluktu. Kendimi iyi hissettiğim, dolu dolu. Hatta hep şuna bağlıyorum. Yani şu andaki hayatımdaki çokluk, birden fazla işi aynı anda yapabilmek. Bunların hepsi çocukken birçok farklı şeyle ilgilenmekten bence geliyor. Kesinlikle evet. Çünkü sen tek bir işe odaklanmıyorsun. Hatta hatırlıyorum geçmiş konuşmalarında dediğin bir şey vardı. Hayat tek bir düş kurmak için çok kısa evet demiştin. Hani genelde hep şuna inanılıyor ya, bir işe girdin, o işte başarılı ol, yüksel ve hayatının sonuna kadar o işte kal. Evet. Sanki başarının tanımı bir noktada bu gibi. Yani sen orada yolu değiştirip başka bir yola saparsan eğer olmadı, yapamadı ya da işte vazgeçmek güçsüzlük gibi addedilirken sen burada pek çok alanda pek çok iş yapıyorsun. Eminim yarım bıraktıklarında olmuştur değil mi? Müzik yapamadım. Bence bir insanın bir şey yapamadığını veya onun iyi gitmediğini veya gittiğinde de istediği gibi olmayacağını anlaması çok büyük bir güç. Ben müziği çok istedim. Zaten diğerlerini yapamamıştım. Bunu yapmam gerekiyordu artık. Çok da çalıştım. Sahne sanatlarına çok hayrandım. Yani hala öyleyim. Opera sahnesi, o kostümler, o dönemler. Ama olmadı ki çok çalıştım. Girdim sınava, sahne sanatları sınavına. Kazanamadım. İnanılmaz bir andı. Yani sana tarif edemem o kendimi kötü hissettim. Çünkü o benim sanki şey gibi, çocukluğumdan itibaren zaten diğerlerini yapamadım. Bir tane Son bu şansım vardı ve onu kırdım, döktüm, hani bozdum gibi. O gece uyumadım gibi bir şey. Ertesi sabah uyandım. Müzikten kesin vazgeçtim o sabah. Yani sana şöyle söyleyeyim, annem ağlıyor. Hocalar arıyor telefonda, vazgeçemezsin, bu böyle bir şey değil, bir yıl daha çalışırız, işte İtalya'ya gidersin. Annem diyor ki evet, yurt dışı var, niye Türkiye olmak zorunda mı? Diyorum ki istemiyorum. Çünkü Vazgeçtim. yani şunun için vazgeçtim aslında, sanatta hep bir torpil var. Çok enteresan bir şekilde. Tabii ki yeteneklilerin içinde bir torpil. Yani bu artık hepsi iyi bunların. O yüzden hani kazanana haksızlık değil aslında. Yani kazanan daha iyi olduğundan veya kazanmayandan değil. Ama var. Bunu ben ne kadar en iyisini yaptım. Yaptığıma eminim. Hazırlandım, çalıştım, iyiyim, sesim iyi, seviyorum. Ama dış faktörler bu kadar fazlayken ben bununla daha fazla enerjimi vermek zorunda değilim. Evet. Annem gerçekten çok üzüldü. İnanılmaz üzüldü. Bence hala üzülüyor olabilir. Yani puanım sadece Bilkent'in turizmini tutuyor. Tek onu tutuyor yani. Ve çok enteresan bir şekilde hep derler ya, kader bilmem ne. Bir şey olacaksa oluyor. Yani ortamdaki her şey onu yaratıyor. Görmek gerek. Ve o gün yani kaydın son günü. O gün kapanıyoruz kayıt. Gittim, kayıt oldum. Mister gibi okudum. Turizm çok güzel bir alan. Çok çeşitli, çok sosyal. Bir gün de dönüp şey demedim Hilal. Ay, devam etse miydim? İşte ne bileyim,
Milano'da bilmem nereye gitse miydim? Ya da işte bir yıl daha çalışsam olur muydu demedim. Çünkü şunu gördüm. Hep o derler ya, sen elinden gelenin en iyisini yap. Bir şey olmuyorsa olmuyordur. Zorlama. Ya zorlanan şey sadece kendin oluyorsun. Başka hiçbir şey ve hiç kimse zorlanmıyor. Evet. Ömründen gidiyor. Oldurmaya çalıştıkça bir şeyi Olmuyor. zaten hem Evet. büyüsü de kaçıyor hem de dediğin gibi olmuyordu. Annenle olan ilişkine çok atıfta bulundun. Babanla ilişkin nasıldı o yıllarda? Babam fiziksel olarak çok böyle vakit geçirdiğim bir figür değildi. Hatta bu daha sonra yani hayatımdaki farklı tecrübelerde üzerinde çalıştığım konulardan biri oldu her zaman. Bu yüzden babama bir özlemim vardı. Yani bence benim bu maskülen giyinmem, işte yeleklere, ceketlere olan sevgim. Yani ben babamın dolabını giyerdim mesela. Yani babamın yeleklerini giyerdim, babamın ceketlerini giymeye çalışırdım. O yüzden babam hani çok yoktu. Ve zaten çok da sakin bir adamdır. Yani olduğunda da varlığını çok anlamazsın. Ama annem enerjisi çok yüksek, çok güçlü. Çok gerçekten iyi ki var bir annedir yani. Hani Peki o büyüme yolculuğunda böyle annemin şu dediği hiç gitmez zihnimden. Hala hep böyle gündelik olaylarda bile aklıma getiririm ve beni güçlendirir diyeceğin, hatırladığın nasihatler var mı? benim annem çalışan bir kadın değildi. Hiç çalışmadı, yani ben çalıştığını hiç görmedim. Babam da yani kendi işini yapıyordu, esnaf diyebilirim. Hiç çalışmamış olmasına rağmen bence babam izin vermedi demek istemiyorum. Şimdi olsa tabii bunlara çok sinirleniyoruz ama vermemiş demek ki. Kadın çalışmamış. Ben üniversiteyi okuyorum, turizm. Bana hep şey dedi. Yani bu okul bitince ne iş yapacaksın? Düşünüyor musun? Nerede yapacaksın? Ya şimdi benim önümde öyle çalışan bir figür yok. Ve bitirdikten sonra bir çalışma zorunluluğu da hissetmiyorum. Bir gün dedim ki anne neden sürekli bana hani ne yapacaksın diye soruyorsun dedim. Yani anlamadım. Çalışacaksın dedi. Niye dedim, sen çalışmıyorsun. Ben çalışmamış olabilirim dedi. Sen çalışacaksın dedi. Ve bunu o kadar devam ettirdi ve o kadar ısrar etti ki ben bitirdim. Ertesi ay kendimi çalışıyorum. İnanılmaz ve çok anlamsız bir yerde çalışıyorum. Yani ben ne olduğumu anlamadım. Gerçekten bir hafta sonra muhasebede çalışıyorum. Muhasebe ve ben. İnanılmaz. Diyorum ki kendime. İlk iş. İlk iş ve yani bir de en sevmediğim, hala en sevmediğim şey. Yani hiç anlamam finanstan, muhasebeden, paradan. Hiç benim böyle bir şeyim yok. Yani odağım yok. Tabii orada bir süre çalıştıktan sonra oradan bir acentaya geçtim. Güzel 22 olmuş. yıldır çalışıyorum. Hiç de es vermedim. Annem bayağı işlemiş bu konuyu. Gerçekten. Bu arada anneler bu konuda inanılmaz bence de. Mesela çok benzettim kendi annemle. Benimki de hep çalış. Bir kadına en yakışan şey başarı. Evet. Yani tabii ki güzellik çok yakışıyor. Tabii ki zarafet çok yakışıyor. Ne bileyim zeka çok yakışıyor. Ama başarılı olmak en çok yakışıyor. Yani Evet. herhangi bir konuda. Kesinlikle öyle. Çok katılıyorum. Bir de özellikle böylesi bir dünyada, yani başarının kadınların hep eşlerine veya babalarına mal edildiği evet. bir dünyada. Nedense bazen de bunu hemcinslerimiz yapıyor. Yani hani Nur buralara geldi, tabii Reha Yavuzer'le Evet. evlendi. Oraları da konuşacağız ama öncesinde aslında ilk evliliğinde sormak istiyorum sana. Kaç yaşındaydın? Nasıl bir evlilikti o? Nasıl başladı? Nasıl bitti? Çok küçüktüm yani 25-26 yaş. Yani şu an için küçük geliyor yani. Evet. O da çok güzel bir evlilikti. Çok iyi bir insandı. Çok güzel bir aileydi. Çok güzel bir kültür yaşadım evliyken. Anlaşamadık ve ayrıldık. Sonra ikimiz de ayrı ayrı yollarımızı çizdik. Çok mutlu olduk. Yani evlilik bizim için bir hayatının değiştiği nokta. Artık hep beraber olacağını düşünüyorsun ve olamadığını hissettiğinde de olur mu acaba diye de bir zorlama dönemin oluyor. O da aslında yorucu bir şey. Çok zorladığımızı söyleyemem. Çok az evli kaldık. 2-3 yıl gibi. Ayrılırken de çok güzel ayrıldık. Yani hatta şey deriz hep, nikah şahitlerimiz de yanımızda. Gittik, adliyede oturduk, çay içtik, boşandık ve çıktık. Ama tabii çok yorgun bir an. Tabii. Yani zor bir an. Ama o yaz zor geçti. Sonra alıştım. Çabuk alıştım diyebilirim. Ne kadar süre sonra Reha Reha. Hoca girdi hayatına? Valla şöyle, Reha'yı ben eskiden beri tanıyordum. Çünkü beraber çalışıyorduk. Beraber çalıştığım derneklerden birindeydi. Boşandıktan sonraki yaz sonunda bir kongrede karşılaştık. Ama tabii ben çok yeni boşanmıştım. Reha da bu arada ondan 2 yıl önce boşanmış. Böyle döner kapıda elimde böyle koca bir bardak kupa kahve vardı. Ve bembeyazlı bir tulum giyiyordum. Yani böyle ekru yani.
Döndüm, Reha ile karşılaştık. İşte nasılsın dedi, iyiyim, siz nasılsınız, ben deyim, işte ben de İstanbul'a yerleştim. Dedim hiç göremiyorum, neredesiniz? İşte boşandım dedi, yani iyi oldu bana da. Ben de boşandım. Sonra gerçekten söylediğim şeyi duydum. Ne diyorum adama dedim ya, boşandım, ben de boşandım. Ne yani, zaten ilerlemedi, görüşürüz deyip dönen kapıyla kahvemle geri döndüm ve kahveyi üstüme döktüm. Yani o kadar salak bir an ki yani. Artık nasıl bir sinyal vermişsem ikinci gün bir şey yemek yiyelim mi gibi bir şeyle geldi ya. Alert bekliyorum. Diyorum ki nereden hemen? Yani zaten bir şey beğeniyordum, hani böyle bir şey olunca, boşandım deyince. Ben evlenmek istemedim diyebilirim. Yani daha doğrusu çok enteresan, çok derin konular yani, burada şimdi koltuğa yatır. Ben anne olmak istediğime karar verdiğimde evlenmeyi istedim. Çünkü Reha ile çok güzel bir ilişkimiz oldu. Yani bence Reha benim, yani hani bir daha kaç defa daha dünyaya gelirsem her seferinde bulsun beni bir insan. Yani. Bence daha önce de beraberdik. Yani onun kadar iyi anlaştığım, onun kadar vakit geçirmekten mutlu olduğum, hani sevdiğimiz şeylerin ortak olduğu, rahatsızlıklarımızın, benzer insanlardan hoşlanmıyoruz, benzer yerlerde mutlu oluyoruz. Yani böyle sanki gerçekten beraber ömrüm sonuna kadar yaşasam hiç sıkılmam biri. Çok da iyi bir insan. Hatta çok enteresan evlenme teklifi, evli ağzına şey yaptı, çıkardı. Ben dedi bir şey açmak istiyorum dedi. Muayenehane. Olur, aç dedim. Benim acentam var. Ben kongre turizmi yapıyorum Ankara'da. Acentam var. Gidiyorum geliyorum İstanbul'a. Ama İstanbul'a çok geliyorum. Çünkü İstanbul'da olan köklü bir firmanın Ankara şubesini açmıştım. Yani dedim ben bir muayenehane açmak istiyorum. Olur, aç tabii. İyi olur dedim. Yani açalım mı muayenehane? Nasıl açacağız dedim muayenehaneyi. Beraber. Ben ne yapacağım? Zaten dedi çok seyahat ediyorsun dedi. Yani bu kadar seyahatle dedi evlenince nasıl olacak? Böyle bir sessizlik. Bir de dedi muayenehaneyi ben şimdi açsam bütün gün ameliyattayım dedi. Sen zaten dedi hep yanında birileri var. Bir şeyler yönetiyorsun dedi. Acentadasın. Acentan var dedi. Burayı da dedi çeker çevirirsin dedi. Yani benim zaten senin gibi birine ihtiyacım var dedi. Gerçekten önce hiçbir şey anlamadım. Yani iki teklif bir arada. Evleniyoruz ve beraber ortak bir iş açıyoruz. Ve böyle kahve içerken hani. Sonra bayağı düşündüm. Arkadaşlarımla konuştum hani böyle. Yani çok seviyorum. Şimdi hayır dediğimde ne olacak? Gerçekten nasıl evet dedim bilmiyorum. Hepsine aynı anda evet dedim. Her şey değişti. O an benim için Ankara bitti, işim bitti, devrettim ve İstanbul'a geldim ve kliniği tuttuk. Bambaşka bir bir hayat başladı. Hayatım. Evet. Soru mu? Evet. Çünkü daha devam edeceğimiz çok kısım var ama istiyorum ki biraz oradan da böyle Tamam, farklı... beslenelim. Bir günlüğüne şu olmak isterdim çünkü melek olmak isterdim. Gerçekten. Böyle görünmeyeyim, gezeyim, bir konuyum, böyle ne istiyorsa herkes onu yapayım. Bazen böyle çok mutsuz yüzler geçiyor yanımdan. Kendimi böyle onu değiştirmeye çalışırken buluyorum. Allah'ım acaba ne sıkıntısı vardı? Yani şu an bitsin, gitsin. O yüzden böyle bir hakkım olsa bir günlük bir melek olmak isterim kesinlikle. Çok güzel bir dilek. Hani onu o an iyi etmek çok iyi çabası değil mi? İşte o da aslında senin ruhundan gelen bir şey. Şimdi evlendin, artık çocuk sahibi olmak istediğin için evlendin ama çocuk sahibi olma süreci de evet biraz zorluydu değil mi? O kısmı da anlatmak ister misin? İsterim tabii ki. Deniz olmadı, evet, çok istedik. Yani 2015'e kadar sonra tüp bebek yaptık. O da burada zordu ama kolaydı. Yani hani çok şükür ilk denemede oldu. Sorunsuz bir hamilelikti. Bu arada ben çocuk çok seven biri değilim. Reha bir gün dedi ki bana, aşkım dedi, hani ben seni çok iyi anlıyorum dedi. Hani anne olmak istiyorsun. Ama dedi çok üzülüyorsun dedi. Ben de çok üzülüyorum. Sen dedi benim hayatımda dedi gördüğüm en çocuk sevmeyen kadınsın dedi. Olmasın dedi. Zaten sevmiyorsun. Ya dedim o başkasının çocuğu, ben kendiminkini seveceğim belki, sen zaten beni anlamıyorsun, senin var tabii falan diye böyle bir kavgada. Sonra tüp bebeğe başladık zaten. Çünkü o artık oradan çıkmazdı yani. Hani o gerçekten, bu arada gülüyorum ama bunu yaşayan kadınlar için çok zor bir süreç olduğunu da biliyorum. Çünkü her kontrole vesaire gittiğimde orada oturan
kadınların o mutsuzluğu, üzgünlüğü, işte tartışmaları falan beni çok etkilerdi. Yani bir de bu çok şöyle bir şey. Yani bizim toplumumuzda mı var bilmiyorum. Niye olmuyor? Nasıl bir soru ya? Yani bir insanı, bir kadını daha fazla eksik hissettirecek bir şey olmamalı. Ve bence zaten bir kadını anne yapan şey rahimle doğurmak hiç değil. Değil. Kesinlikle değil. Hiç değil yani. O yüzden hani Allah herkese sabır versin bunu yapan. Ama sabırdan önce kimseyi dinlememe Evet. ve hiç kimse hesap vermek zorunda olmadıklarını hissetmelerini diliyorum. Evet. Zor bir süreç çünkü. Bir de özellikle mesela senin pozisyonunda birinin daha da çok kulağını kapaması gerekiyor değil mi? Herkesin hakkında bir fikri var. Var, evet. Herkes mutlaka bir şeyler yazıyor, bir şeyler söylüyor ve bunlar genelde pozitif şeyler de değil. Nasıl başa çıkıyorsun o konuşulanların seni etkilememesini nasıl sağlayabiliyorsun? Hiç başa çıkamıyorum. Hani eskisi gibi etkilemiyordur ama. Şöyle mücadele etmiyorum. Şu duygum hep var. Yani benimle ilgili diyelim kötü bir şey yaz. Mesela geçenlerde şuna çok maruz kaldım. Tabii ki eşiniz zengin. Tabii ki o bunları yaptı da siz buralara geldiniz. Şimdi içimden diyorum ki ya aman cevap da verme. Hatta böyle biri de seni takip etmesin. Belli ki rahatsız oluyor. Onun için engelle. Geç. Sonra diyorum ki ya böyle bir sürü kadın var. Yani çalışmak isteyen, bir şey yapmak isteyen. Buna da bir cevap vermek gerek bunun böyle olmadığını. Yani tabii ki varlıklı bir insanla evlenmek suç değil. Babanın varlıklı olması suç değil. Ben hayatım boyunca babamlayken de çalışmak zorunda değildim. İlk eşimle de istesem çalışmazdım. Reha'yla da istesem pek tabii çalışmak zorunda hiçbir zaman olmadım. Ama şunu anlayamıyorlar. Yani ben çok zengin bir iş adamıyla evlenip de kenara çekilip veya işte kendime iş kurdurmuş değilim. Reha bir doktor. Bu işte business iş kısmını, kağıt üstündeki işi yapan, ticareti seven, daha cesur olan benim. Yani hiç kimseye mecbur olmadan iki insan, zaten ikimize çalışan iki insan beraber o kliniği açtık. O cihazları kredilerle aldık. Ama zaten iş böyle kurulur. Yani yatırım böyle, risk alırsın da yaparsın. Tabii ki çok iyi gitti, bir kat daha açtık. Tabii ki iyi gitti, bir şey daha yaptık. Ama o başlangıç seviyesinde şöyle bir dünya yok. Yani ben Reha ile tanıştım. Reha ben neresi istiyorsam zaten vardı o klinik. Ben de içine gittim, prenses gibi oturdum falan, böyle bir dünya yok. Yani bu arada bu da olabilir. Evet. Bu da normal. Evet. Yani varlıklı bir insanla evlenmek, hiçbir risk almamak, bu da bir suç değil yani. Gayet normal bir şey. Yani bunu niye bir kadını sadece aşağıya çekmek, bu şu demek. Yani bu kadının yaptığı bir şey yok arkadaşım. Bir şey yapmıyor yani. Sadece şanslı. Şanslı böyle bir adamla evlenmiş. Adam da yahu adam sabah 7'de evden çıkıyor, ameliyathaneye gidiyor. Saat 2'de 3'te kliniğe geliyor. Akşam 7'de eve geliyor. Şimdi benim onunla bütün gün iş temposuyla benimkinin ne alakası? Ben bambaşka bir şey yapıyorum yani. Ne olursa olsun. Evet, öylesi de olabilirdi ama Tabii siz bunu ki. sıfırdan birlikte inşa ettiniz ve orada senin zihnin, senin kapasiten, yaratıcılığında nasıl bir ivme kazandırmış aslında anlamış olduk bence. Bugün seninle ilgili olan eleştirileri okuduğumda, kim ne demiş şöyle bir baktığımda şey diyenler var mesela. Daha materyalist olmaya başladı ya da öyle mi görünmeye başladı? Ne düşünüyorsun bu konuda? Bu aslında tabii ki Beauty Omelet'le başlayan bir şey. Çünkü eskiden daha hizmetle eşleşirdim. Yani Evet. estetik, plastik cerrahi, güzellik, klinik bir hizmet satıyor. Ama Beauty Omelet bir eşya satıyor. Eşya ile var olmak demek daha materyale bağlı olmak demek. Yani içeriklerim, fotoğrafım, gün içinde paylaştıklarım, postlarım daha eşya tabiatında olmaya başladı. Evet, böyle bir değişim var. Bunu kesin kabul ediyoruz. Maneviyat kısmı, bu tip şeyler paylaştığımda böyle düşünmeyen insanlarla ayrışmaya başladım. Yani ben gerçekten çok ruhsal biriyim. Bazen şunu soruyorum sabah kalkıp. Ne yapıyorum? Ne yapıyorum ben? Yani ben burada neden bu dünyada bunu seçtim bu bedenle? Ben neden her gün kendi fotoğrafımı koymak zorundayım? Ben niye bu kadar insanla muhatap olmak zorundayım? Ben niye sürekli bir şey giymek zorundayım? Bir şey saçımı yapmak zorundayım? Bir de bunun açıklamasını yapmak zorundayım. Neden? Ben bu değilim. Ben sabah kalkıp yüzümü yıkayıp ormanda gezmek istiyorum. Hayvanlarla olmak istiyorum. Çilek toplamak istiyorum. Reçel onu yapmak istiyorum.
Bu kadar bunu istememe rağmen bunu yaşıyorsam eğer bunu da seçmişim. O zaman benim bununla ilgili bir sınavım var. Yani bu benim varoluş sınavım. Zaten oradan geliyor hep. Hep kadın olmayla ilgili. Sadece Reha'nın karısı olup yani güzel olmak zorunda olmak bile, ben sana şöyle söyleyeyim, yani bunu bence bunu kaldırabilecek mental güçte çok az insan vardır. Yani çünkü çok iyi bir plastik cerrah. Ve ben yanında prezentasyonu gibi gezen biriyim yani. Reha dünyada en iyi meme yapan 2-3 adamdan biri belki de. Ve benim memem yok. Ya var da onlara göre yok. Ya ben her gün klinikte bütün meme ameliyatı olmaya karar veren kadınlara neden benim yaptırmadığımı anlatmaktan yoruldum. Ben sürekli güzel görünmeye çalışırken her yerime dolgu yaptırmaya çalışmaktan yoruldum. Yaptırıyorum, niye yaptırdın? Yaptırmıyorum, yüzünüz küçücük kalmış, yok zayıflamışsınız. Ya arkadaşlar yoruldum ya gerçekten yani. Bir ara dedim ki ya bir meme protezi küçük takayım bari yani. Adam çok iyi meme yapıyor, karısında yok. Acaba yapamıyor mu diyorlar. Ya ben sürekli Reha'ya puan verdiren biri. Evet. Sonra dedim ki ben başka bir iş yapmam gerekiyor. Bu kadar yeter. Yani ve tabii ki hala güzel olmayı istemeyen bir kadın yoktur. Ama bu artık beni yaralayan bir şey haline geldi. Çünkü bunu başkaları için yaptığımı fark ettim. Sonra bir tuvaleti kurdum. İyi ki de yapmışım. Kendimi var hissettim yani. Bir de şunu bence burada biraz netleştirmek lazım. Hep doğallıktan yana olduğunu söylüyorsun ve doğallıktan yana da bir kadınsın gerçekten. Eğer buraya hiç makyajsız gelip hani burada 2 dakika makyajını yapıp şuraya oturabiliyorsan doğal bir kadınsın. Ve burada hiçbir şey yaptırmamak değil doğallık. Yaptığını doğala yakın yapabilmek değil mi? Evet. O çizgide ilerleyebilmek. Yani bana bunu hep çok sordular. Doğallıktan bahsediyorsunuz ama doğal değilsiniz. Benim için doğal, olduğun şeyi, yaptığın, sevdiğin şeyi sahiplenmek ve onu gerçeğin olarak yaşamaktır. Dudak dolgusumu yaptırmak istiyorum. Yaptırdım ve söyledim ve mutluyum. Böyle, bu benim doğalım artık. Yani biz ağaç kadar doğal olamayız. O zaman ağaçla beraber o köyde yaşayacağız. Ama bir sınırı da var. Evet. Yani hani dediğim gibi tabii ki bir sürü şey daha yapabilirim. Yani ne bileyim burnumu da tekrar yaptırabilirim. İşte dudağımı da yapabilirim. Yani bir sürü şey yapılabilir ama hep bir sınırı var ya, yemek yemek gibi yani. Hani koca bir tencereye oturup yiyor muyuz çok güzel diye. İnsan bir yerden sonra doyuyor. Evet. Beach Omlet yolculuğunla devam edelim. Orada biraz aslında hem yine eşinle beraber cilt bakımı özelinde başladı zannediyorum. Sonra tekstile ilerledi. Mesela orada da şöyle eleştiriler var. İşte çok ucuza mal ettiriyor, geliyor çok pahalıya satıyor. Mesela bunu çok okudum sosyal medyada. Sanılanın aksine Türkiye'de üretim çok pahalı. Bir şey Türkiye'de üretiliyorsa Made in Turkey bütün dünyada değerli bir şey. Çünkü bizim standartlarımız çok yüksek. Marka yönetimin konusunda neler söylersin? İşte bir tişört, bir sweatshirt, bir denimle başladı bütün hikaye. Evet. Buraya geleceğini gerçekten bilemezdim. Böyle bir hayal kurmadım. Yaptığım tek şey, hep yaptığım gibi bir şey yaparken onun en iyi haliyle yapmak. Bence bir insan poğaça da yapıyorsa, kitap da yazıyorsa, işte program da yapıyorsa, ne yapıyorsa ona bütün enerjisiyle gerçekten ben bu işin en iyisini yapıyorum duygusunu yüklediğinde onun olmama ihtimali hiç yok. Gerçekten müşterisiyle büyüyen bir marka olduk. Yani evet. Markanın yani bu kadar hızlı ve organik büyümesi tamamen müşterinin kendi giymesiyle oldu ve bu evet. Bence çok eşsiz bir şey. Kesinlikle. Bence orada asıl noktayı da atlama. Sen giydiğin için insanlar onu giymek istedi. İşte o da aslında yıllardır verdiğin emek. İşte diyorsun ya ben niye her gün fotoğraf çektiriyorum? Ben niye bunu koymak zorundayım? Ben niye giyiyorum? Saçımı düzeltiyorum? Aslında o seni bugün geldiğin noktaya getirdi ve bugün artık sen giydiğin için, sadece sen giydiğin için satılan şeyler var. O da zaten markanın başarısını evet, getirdi. Söylüyorsun. Bir de şunu sormak istiyorum. Son dönemde hepimizi de korkutan bir rahatsızlık atlattın. Evet. O rahatsızlık çok şükür geçti gitti. Evet, hiçbir şey kalmadı. Ama bu rahatsızlığı da merak edenler var. Neydi, nasıl oldu, nasıl atlattın Nur? Çünkü hep şöyle bir şey var ya zihnimizde. İşte kendine iyi bak, beslenmene dikkat et, sporunu ihmal etme, hayatta hayallerin, hedeflerin olsun, işte amacın olsun.
Mutlu ol. O zaman hastalıklar Hiçbir şey senden olmayacak. uzak durur. Ama sende de bunların hepsi var görünürken nasıl bu hastalık seni buldu diye merak etti insanlar. Yani aslında böyle kendime böyle bir yaşam şekli kurarak bu hastalık geldiğinde güçlü olmuşum. Yani bir hazırlık yapmışım gibi düşünüyorum. Bir rahim kanseri erken dönem geçirdim. Tabii kanser dediğimiz zaman çok böyle çok vurucu Evet. ve çok yıkıcı bir anlamı var. Aslında cancer yani yengeç tutması gibi düşün. Evet. Bu ismi verilmesindeki amaç sana yapışması. Yani o kadar güçlü ki seni tutuyor. Evet. Halbuki tersten baktığında neden oluyorsun? Çünkü sen bir şeyi çok tutmuşsun. Sen onu bırak, O da seni bıraksın. o da seni bıraksın. Kadınlık benim sınavım. Yani hani rehale olmak. Rahim de bir kadın organı yani. Tek kadında erkek de olmayıp kadında olan tek organ rahim. Abi biz bu rahimi verelim size hocam. Evet. Alın yani ben zaten doğurdum dedim. 2 ameliyat oldum. İlkinde tamamen temizledik. Bu arada yani şu mesajı vermem gerekiyor. Deniz'i doğurduğumdan itibaren hiç simir vermemişim. Yani bu bir anonstur. Yani Evet. bu arada akıl inanılmaz. tutulması. Evet, senin vermemiş olman akıl inanılmaz. tutulması. Yani bence ben o tüp bebek sürecinde o servisten yorulmuşum. Ve kendimce de kadın doğumun Deniz'i doğurmak olarak bir anlamı olduğunu düşünüp mental olarak bunu kapatmışım. Özellikle tüp bebek tedavisi olmuş kadınların böyle bir hatırlatıcıya ihtiyaçları var. Yani 6 yıl blank benim çok büyük hatam. Ve öylesine gittim yine. Bir gün dedim ki, oha ben kaç yıldır gitmedim ya kadın doğuma. O gün randevu aldım gittim. Doktorum da çok böyle soğuk bir kadındır yani. Çok tatlıdır ama böyle çok hani neşeli biri değildir. Nurcuğum canım böyle bir ses geldi. Ayşe ölüyor muyum dedim. Bir şey var kesin yani. Sivir'in pek iyi gelmedi. Nasıl iyi gelmedi? Biz bundan bir biyopsi ve sonra da bir lip isteyeceğiz. Yani rahimi bir temizlemek isteyeceğiz falan. Sen dedim beni kapat Reha'yı arayıp onu anlat dedim. Çünkü Reha daha filtreleyip anlatacak bana. Biliyorum. Bir kişi ne oldu biliyor musun? Duymaz oldum bir anda. Hani kulağında bir uğultu olur ya. Evet. Ve şey dedim. Kanserim. Sonra işte ameliyat oldum, temizlendi. O patoloji kötü geldi. Düşündüğümüzden daha kötü patoloji geldi. Yani artık hani bu dediler ki burası kansere dönen bir yer. Sonra ben bir içsel yolculuğa çıktım. Yani bu neden oldu? Benim derdim ne? Yani işte doğuramadım, zor doğurdum. Bu bir kadınlık şeyi. Yani kendimle bir direncim var. İşte Reha'yı seçmiş olmak, hani 2 kere evlendim boşandım. Sorguluyorsun kendini. O da bir kere de yine olmadı. Bak görüyor musun? 2 tane oldu yani. İkincisi de sürekli sana böyle projeksiyon üstünde iyi misin kötü müsün? Yine hep bir kadınlığınla ilgili bir figürsün yine yani Evet. bir figür. Bu da alt alta koyduğun zaman bir şey söylüyor. Yani senin kadınlığınla barışman gerekiyor. Nasıl göründüğünle. Seksi görünüyorsan mesela ben bugün buraya çıkarken sana 40 kere sordum. Bu çok mu açılır, bu çok mu? Açılırsa açılsın yani. Kimsenin meme yok mu? Var. Yani hani bu tip böyle konservatif taraflarım vardı. Halbuki hiç annem falan da öyle değildir ama işte bu hayatta yaşadığımız şeyler bu hayata ait değil aslında. Yani başka daha önceki yaşamlarımızdan, varoluşlarımızdan, tecrübelerimizden getiriyoruz ve onu çözdüm. Yani her şey senin nasıl olduğunla ilgili. Sen nasılsan her şey sana göre hizalanıyor. Hastalıklar, insanlar, deneyimler, zorluklar, kolaylıklar. Sen kendini kolaylaştırdığında, her şeye nasıl baktığını anladığında, fark ettiğinde evren tamamen ona göre hizalanıyor. Ona göre çalışmaya başlıyor. Bence çözdüm. Ki ikinci patolojim de iyi geldi. Biliyordum. çok şükür. Ama yani şöyle söyleyeyim, sen hep şey dediler hani burada çok güçlü davrandın, işte hiç şey yapmadın. Hayatımda hiçbir şey değiştirmedim. Bunu paylaşmaktan hiç mutsuz olmadım. Çünkü bir sürü insan bir kere şeyi hemen söyleme. Abi gidin herkes simir yaptırsın. Evet, O kadar öyle. önemliymiş ki. Çok. Genelde böyle hastalıklarla boğuşanlar hep çok bir korku ve kaygı sarmalının içinde yuvarlanıyorlar ya, özellikle geceleri çok korktuklarını söylüyorlar. Hep akıllarında kötü senaryolar beliriyor. Sen demek ki bunu aşmayı başardın, iyiye inandın ki iyi oldu. Onu nasıl yapabildin? Yani kabul ettim diyebilirim. Bu şöyle bir şey, yani niye bana oldu, ben bunu hak etmedim duygusu, niye biz o kadar mükemmel miyiz, hiçbir şey hak etmeyecek kadar değiliz. Hak ettim belki. Belki hak ettim yani. Burada çok ince bir çizgi var. Ne ben kanserim
demek lazım. Ne de yo hiçbir şeyim yok, benim çok iyiyim, hiçbir şeyim yok, savaşıyorum. Ya bunun ikisinin arasında bir yer var. Bu benim başıma geldi. Yağmur yağıyor, çıkmak zorundayım, ıslanacağım. Bundan kaçışım yok. Yani burada aslında kendimi beslemem gerek, etrafımı mutsuz etmemem gerek. Ve hiç kötü düşünmedim diyeyim ya sana. Yani hani geçecek dedim, hani başıma geldi, kabul ediyorum. Çok dua ettim, çok okudum ve çok da fazla konuşmadım. Aslında yani o kadardı, yani paylaştığım kadar. Onun dışında arkadaşlarımla akşamlara kadar, sabahlara kadar Reha ile benim başıma ne gelecek, Reha bana bir anlat. İşte Deniz'e bana bir şey olursa ne yaparsın gibi bir şey hiç aklıma bile gelmedi. Başımıza kötü bir şey geldi. İnsan ne yaparsa yapsın kendini zorlayıp o durumun içinden kendini çıkartmak zorunda. Çık dışarı, kahve al, yürü, spor yap, saçını boyat, bir şey yap, bir şey yap. Evet. Yani onun içinde kalmak en kolayı. Peki sonrasında hayatı daha da çok sevmeye başladın mı? Ay, yapmak istemediklerimi işte hani düşüneceğim veya ertelediğim hiçbir şey kalmayacak artık. Evet, bir dönem böyle bir duygu geldi. Dedim ne kadar anlıkmış. Zaten şöyle dediler, yani siz bu simiri yaptırmışsınız ama bir sene sonra gelseniz bu noktada olmayacaktık. Ben çok sevdiğim bir arkadaşımı bundan 4-5 sene önce böyle bu rahim kanseriyle kaybettim. Ankaralı bir arkadaşım, Bağda Sabah. Allah rahmet eylesin. Ve o da gerçekten çok böyle başladı. Yani bir saçma rahim ağzı bir şeyi gözümün önünde öldü, yani ölmeden bir gün önce de yanındaydım. O mesela hep o geldi aklıma. Yani Reha da bana hep şey dedi, Nur Bağda Sabah'ı düşünme, onunki başka bir şeydi. Dünyanın en iyi insanıydı, yani bu dünyaya çok iyiydi, o yüzden gitti. Işıklarda uyusun arkadaşım. O yüzden hani kendim yaşadığımda hep onu hep düşündüm, hep içselleştirdim onun yaşadığı şeyleri, ne düşünmüştür falan diye. Yani insanı düşündüren, büyüten, zorlayan ama zorlanmadığımız hiçbir yerde iyileşmiyoruz ve gelişmiyoruz. Evet, ve konfor alanı değil yani orası. Evet. Az ve öz insan var değil mi etrafında? Çok az arkadaşım var, evet. Bir taraftan çok sosyal, çok işte neşeli, hareketli, konuşkan aslında. Ya ben seni görünürken. yıllardır tanıyorum, kaç yıl oldu hatırlamıyorum. Ben çok fazla insan sevmiyorum diyebilirim. Galiba bana biraz fazla geliyor. Onun yerine hani yüzlerce köpek ve kediyle hayatımı geçirebilirim. Bizim çevremiz ve olduğumuz ortamda bence çok fazla arkadaşlığa müsait değil maalesef. Yani herkes aynı gelişmişlik düzeyinde, hayattan beklentisi aynı değil. Birbirine benzeyen insanlar arkadaş olsunlar. Birbirine benzemeyen insanlar, aynı bakış açısı, aynı hayat beklentileri olmayan insanlar sadece iş için, bir şey için, bir beklentiyle, bir çıkarla arkadaş olmasınlar. Olmuyor zaten. Ve ben de bunu birkaç kez denedim. Çok asosyal oluyordum çünkü artık yani benim de bir yerlerde bir konuşacağım birileri olsun yahu diye. Ama olmuyor, yapamadım. Yani benim de beceriksizim çünkü ben yönetemiyorum, yani yokmuş gibi görmezden gelerek, yani öyle bir vaktim de yok Hilal ya. Yani birileriyle sadece bir akşam yemeğe gideyim de işte bir sosyal ortam olsun, işte yeni açılmış bir yerde de görüneyim falan. Hiç umurumda değil yani. Hadi bir soru, son bir soru. Hadi bakalım. Tam olarak senin gibi biriyle ne kadar iyi anlaşırdın? Çok iyi anlaşırdım. Bunu arıyorum. İçindeki Nur iyi konuşur mu seninle? Yani destekler mi seni? Evet. O çok önemli. Kendimle çok yani içimde herkesin var bu arada. Bu bana özel bir şey değil tabii ki. O iç ses diye bir şey var ya. Hani bir şey yapacağınız zaman heyecanlanırsınız. Eliniz gitmez. Böyle bir şey olur falan. Bunları çok dikkat etmek lazım. O biliyor. Evet. O biliyor. O bilerek geldi. Bilmeyen zihin. Yani o yüzden o iç ses dediğimiz şey bir şey karar verirken ay bu çiçeği mi alsam, bu çiçeği mi alsam, ay bunu yani yani o gerçekten var. Evet. Bir şey sana budur diyor hayatta. Deniz'in yaşlarında falandım. Yani kendimce Allah'la konuştuğumu düşünüyorum. Böyle bir koltuğumuz vardı, arkasında konuşuyorum. Annem dedi ki ya bu çocuk deliriyor yani. Zaten yaramaz. Komşunun evini yakardım. İşte bilmem nereye yumurta, yani hep yaramaz bir çocuktum. Yani iyi ki Deniz Reha'ya benzedi yani. Hani öyle hiç benim gibi değil. Psişik miyim bilmiyorum ama ben olacak olan şeyi hissederim, rüyamda görürüm. Biriyle tanıştığım an ben onu anlıyorum. İyi biri mi, kötü biri mi? Niye var? Yani gerek var mı, gerek yok mu? Hemen anlıyorum. Benim istediğim her şey olur. Çok iddialı bir laf ama
Yani olacakları istiyorum ya da istemeyi bilmiyorum. Ama istediğim her şey şu ana kadar oldu. Yani bu yüzden ben Allah'la, yaratıcıyla, özle, neyse inandığı kimsenin, onunla her an bağlıyım. Ama hepimiz bağlıyız. Sadece bundan uzaklaşıyoruz. Başka şeylere daha fazla değer vererek. Evet, çok materyal bir hayat yaşıyor gibi görünebilirim. Bunun 2 katı manevi bir hayattayım. Ve bence bu bir denge. Kesinlikle. Orası olmasaydı bu hayattaki varlığımı belki ifade edemeyecektim. Manevi tarafım olmasa nasıl ayakta kalırım bilmiyorum. Herhalde kalamam. Ama çok çok şükür, yani onu bence dengeliyorum. Çok şükür. Şöyle bir soru geldi aklıma. Deniz gelmiş böyle, ne bileyim, 60-70 yaşına, Allah çok uzun ömür Ay. versin. Öyle oturmuş bir deniz kenarında ve senden bahsediyor. Diyor ki ya annem şöyle bir kadındı. Ay bilmem, çok zor soru. Annemden sevmeyi öğrendim derdi bence. Deniz de çok güzel seven bir çocuk. Reha gibi, benim gibi. Her şeyin içinde ve başlangıcında sevgi var. Yani sevgiyle başladı her şey ve biterken de sevgiyle bitmeli. Bu yüzden Deniz'den de, annem çok sevgi dolu bir kadındı. Beni çok sevdi ve bana sevmeyi öğretti demesini, gökten onu duymayı çok isterim. İnşallah. Çok teşekkür Ben ediyorum teşekkür ederim geldiğin için. Hilal, sağ ol. Şimdi bir hatıra fotoğrafı Haydi. çektireceğiz. Onu da albümümüze koyacağız. Çok teşekkür Ay, ediyorum. Çok Ben güzeldi. teşekkür ederim.